Bir kütle çekim sapanının sıklıkla açıklanma şekli, küçük bir cismin, örneğin bir uzay aracı, kendisini hızlandırmak için büyük bir cismin, örneğin bir gezegenin kütle çekimini kullanmasıdır. Bu açıklama yanlıştır veya en azından eksiktir ve kusurun görülmesi kolaydır. Kütle çekim potansiyelleri simetriktir. Dolayısıyla sonda tarafından büyük gövdenin kütle çekim kuyusuna düşerken kazanılan herhangi bir kinetik enerji sonda ayrılırken basitçe tekrar kaybedilecektir. Bu açıklama uzay aracının gezegenden uzaklaştığında hızı üzerine net bir etkinin olmayacağı anlamına geliyor. Olgunun sezgisel bir görüntüsünü vermenin vektör diyagramlarına dalmaktan daha yararlı olduğu varsayımıyla benzer şekilde çalışan dünya temelli bir deney verelim. İlk önce 60 mil hızla size doğru devasa bir kamyon sürün. Birkaç tenis topu alın ve kamyonun önüne atın. Size doğru sıçrayan tenis topunun hızını gözlemleyin. Yakından bakarsanız topların sizin onları fırlattığınızdan çok daha hızlı geri döndüğünü göreceksiniz. Kamyon tenis toplarına ivme kazandırmıştır. Ancak her tenis topu kamyonu biraz yavaşlattığı için momentumu hala korunuyordur. Bunu tespit edebilmesi pek mümkün olmasa da diyorum. Uygun zamanda akıllıca kamyonun yolundan çekilin. Etkisine ikna olana kadar veya kamyon tarafından çarpılana kadar bunu tekrar deneyin diyebilirim. Bu kütle çekim sapanının çalışma şekline çok benzer. Sadece momentumu gezegenden sondaya aktaran kuvvet, tenis toplarında olduğu gibi temas kuvveti değil kütle çekimidir. Kütle çekimsel sapan etkisi biraz gizemli gözükebilir. Biraz fizik biliyorsanız dahi bu duygu devam eder. Enerjiyi duymuşsunuzdur. Enerji bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Örneğin önünüzde duran bir cismi alın ve biraz havaya kaldırın. Bu cismin sahip olduğu enerji nedir? Eğer cismi yere bırakacak olursanız cisim üzerine yer çekimi tarafından bir iş yapılacaktır ve cisim kinetik enerji kazanarak yere düşecektir. Peki cisim elde tutulurken var olan enerji neydi? Bunun adı kütle çekim potansiyel enerjisiydi. Cismi elinizde tuttuğunuzda onun bir kütle çekim potansiyel enerjisi vardı. Kinetik enerjisi sıfırdı, yani hareketi yoktu. Daha sonra cismi elinizden bıraktığınızda kinetik enerjisi artmaya başladı. O artarken de kütle çekim potansiyel enerjisi azalmaya başladı. Buna fizikte enerjinin korunumu denir. Şimdi konumuza dönecek olursak, enerji korunduğu için şu mantığı yürütebilirsiniz. Bir uzay aracı bir gezegene yaklaşırken hızı artmalı fakat uzaklaşırken bu hızı kaybetmeli. Yerçekimsel sapanın nasıl işlediğini anlamak için iki farklı manzaradan, diğer bir deyişle iki farklı gözlemci çerçevesinden bakmamız gerekir. Bu gözlemci çerçevelerimiz, yani yerçekimsel sapan olayına bakacağımız yerler Dünya ve Güneş olsun. Bu durum olayı anlayabilmemizi oldukça kolaylaştıracaktır. Dünyadan uzay aracına bakıldığında Dünya hareketsizdir. Daha da önemlisi, Dünya bu uzay aracından çok ama çok büyük olduğu için Dünya ve uzay aracının kütle merkezi Dünya'nın kütle merkezi olarak değerlendirilebilir. Örneğin Jüpiter'in kütlesi Voyager uzay aracından 10 üzeri 24 kere büyüktür. Dünya gözlemci çerçevesinden baktığımızda bu toplam enerji korunur. Metodun tarihçesine bir bakalım. Yuri Kondatruk 1919'da hazırladığı ancak 1938'de yayınlanan makalesinde iki gezegen arasındaki uzay aracı yolculuğunun bu iki gezegenin ilkinin hızlandırıcı ve ikincisinin ise yavaşlatıcı olarak kullanılması ile hızlandırılabileceğini ileri sürdü. Friedrich Zander 1925'te yayınlanan makalesinde benzer görüşler ileri sürdü. Fakat bu her iki makale de bilim dünyasının gözünden kaçtı. Bu gerçek Michael Minovich tarafından 1961'de keşfedildi. Kütle çekimi yardımıyla manevra ilk defa Sovyet uzay aracı Luna 3'ün Ay'ın uzak yüzeyini fotoğrafla uçuşunda kullanıldı.
Niçin kütle çekimsel sapan etkisi kullanılmaktadır diye bakalım. Voyager 2'nin Güneş'e uzaklığına bağlı olarak yörünge hızının değişimi ve bu değişime Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün katkıları muazzamdır. Voyager 2'nin kameralarının Neptün'ün uydusu Triton'u fotoğraflayabilmesi için araç Neptün'ün kuzey kutbundan geçecek bir yörüngeye yönlendirildi. Bu manevra aracının Güneş'ten uzaklaşma hızını azalttı. Dünya ve Güneş arasında dolanan bir iç gezegene yolculuk yapacak bir araç, minimum hızla hareket etse de Güneş'in kütle çekimi onu hızlandırır. Bu aracın hedefteki gezegenin yörüngesine sokulmak istenmesi durumunda bir şekilde frenlenmesi gerekir. Bu durum dünya ötesi bir gezegene yolculukta tersine işler. Uzay aracının hedef gezegene ulaşabilmesi için ayrıca hızlandırılması gerekir. Ancak araç yolculuğunun başında yolculuk için gerekli hızdan daha büyük bir hıza hızlandırılabilirse, hedefindeki gezegenin yörüngesine girebilmesi için yolculuk zamanından sağlanacak tasarrufun yanında daha az yakıt tüketmesi de gerekecektir. Bir uzay aracını hızlandırmak ve yavaşlatmak için roket motorları kullanılabilir. Ancak bu yolculuk için ilave yakıtın taşınmasını da gerektirecektir. Bu yakıtı taşıyacak bir uzay aracının dünyanın kütle çekiminden kurtulabilmesi için gerekli hız artışını sağlamak üzere çok daha fazla yakıt taşıması ve bu yakıtın önemli bir kısmını fırlatışta yakması gerekecektir. Bu durum yolculuk için ilave yakıtın taşınmasını gerektirir. Çekim etkili manevra yakıt harcamadan uzay aracının hızını değiştirebildiğinden hava frenlemesi ile birlikte kullanıldığında önemli miktarda yakıt tasarrufu da sağlar. Merkür'e gönderilen Messenger aracının yavaşlatılması için kütle çekimi destekli manevra yöntemi kullanıldı. Ancak Merkür'ün atmosferinin yok denecek kadar az miktarda mevcut olması sebebiyle bir uzay aracını yörüngesine sokabilmek için hava freni yöntemi bir seçenek olmaz. Dünyanın ötesindeki gezegenlere ve diğer gök cisimlerine ulaşabilmek için kütle çekimi etkisiyle hız kazanma yöntemi sıkça başvurulan bir yöntemdir. Gezegenler arası yolculuklarda bir uzay aracını hızlandırmak için Güneş'in kütle çekiminin kullanılması, Güneş'in Güneş sistemine kıyasla sabit konumda olması sebebiyle mümkün değildir. Ancak bir aracın Güneş'e yaklaşırken roket itişiyle hızlandırılması, aracın hızlandırılmasında avantaj sağlasa da aracın Güneş'in radyasyonuna dayanabilecek yeterlilikte olması gerekir. Cassini aracı Satürn yolculuğunda Venüs'ün kütle çekimi desteğini 2 defa, Dünya'nın ve Jüpiter'inkini de birer defa kullandı. Aracın 6-7 yıl süren yolculuğu Hohmann transfer yörüngesi için gereken 6 yıllık yolculuk süresinden biraz uzun olsa da o tarihte mevcut en güçlü roket olan Titan 5 ve Hohmann transfer yörüngesiyle Satürn'e ulaşmak mümkün olamayacaktı. Kütle çekimi yardımıyla hızlandırma tek seçenekti. Evet, bu makalemizde ve bu videomuzda kütle çekimsel sapana değindik. Bu yöntemi çok fazla uzay araçlarımızda, özellikle Güneş sistemindeki uzak gezegenlere ulaşırken kullanmaktayız. Ve buna en bilindik ve en ünlü örnekler olarak verebileceklerimiz Voyager 1 ve Voyager 2, Juno ve yeni yollanacak diğer uzay araçları da bu yöntemi kullanarak gönderilecektir. Daha hızlısı ve yakıt gerektirmeden kullanılabilecek yöntemler olmadığı sürece bu kütle çekimsel sapan etkisi kullanılacaktır. Bunu şöyle düşünün. Ben size burada bir açıklama yapmıştım zaten. Bir top alın, masanın üzerine koyun. Bir de toptan küçük bir cisim alın. Topun sürekli döndüğünü ve bir etkisinin olduğunu, bir rüzgar etkisi yarattığını düşünün. Bunu hayal edin. Şu an anlatıyorum ben size. Bunu anlamanız için daha böyle basit bir örneğe indireceğim. Topu hızlandırın, çevirin, böyle döndürün, o dönmeye devam etsin. Yanına da ufak, dediğim gibi, bir cisim bıraktığımızı düşünelim. Aynı girdap gibi, yani suda böyle girdaplar oluşur ya. Aynı onun gibi bir sapan etkisi yapıp fırlatacaktır o cismi.
Ve bu hız bir süre sonra düşse dahi, ki şu anki dünya koşullarında uzayda bu hız daha uzun sürelerde kalabiliyor. İşte buna kütle çekimsel sapan deniyor. Biz de gezegenlerden bu etkiyi yaratıp cihazlarımızı, uzay araçlarımızı bu şekilde gönderebiliyoruz uzaklıklara. Ve en son New Horizon'dı galiba, Yeni Ufuklar aracı, Plüton'un ve diğer Kuiper kuşağındaki cisimlere ulaşmak için yine bu etkiyi kullanmış cihazlarımızdan birisi. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.